Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir baklava tarifi hazırlıyorum. Kat kat şatır şatır mutlaka deneyin. Evet, tarifimi hiç bekletmeden hamurumu yoğurarak başlıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt, 2 adet tam yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu. Karıştıralım. Altı su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparlanana kadar, pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru şöyle ortadan ikiye keserek uzaltıyorum. Cevizden büyük bezelere keserek yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezeleri un serpilmiş bir tepsiye alarak en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, 34 bezeyi kestim. Üzerine un serperek bir poşetle kapatarak 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. 5 tane bezeyi tezgah üzerine alalım. Nişasta ve un karışımıyla hafif bir şekilde bastıralım. Şöyle biraz pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Aralarını bolca nişasta serperek 5 tane bezeyi üst üste alalım. Evet, en son 5 tane bezeyi tek seferde oklava yardımıyla açabildiğimiz büyüklükte açalım. Evet, masanız veya tezgahınızı büyüklüğü kadar açabilirsiniz. Ne kadar inceltirseniz o kadar güzel kıyır bir baklava elde etmiş olursunuz. Evet, bu büyüklük yeterli benim için. Daha fazla açamıyorum tezgah dar olduğu için. Şöyle büyük bir fırın tepsisini üzerine alıyorum. Tepsi ebatında keserek tepsiye göre döşüyorum. Kenarındaki parçaları da ziyan etmeden tepsiye döşeyelim. Evet, bu şekilde 5 tane bezeyi üst üste alarak açmaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tepsi büyüklüğünde tekrardan kesiyorum ve döşüyorum. Döşedikten sonra tekrardan bir 5 bezle daha açtım. Keserek döşemeye devam ediyorum. ...15. yufkadan sonra tam orta kısmına bolca şöyle iri kırım ceviz serpiyorum.
Evet, 5 yufkayı büyüttüm. Tepsiye göre keserek döşüyorum. Kenar parçalarını üzerlerine videodaki gibi döşeyebilirsiniz. Evet, üstüne 15, altını 15 olacak şekilde 30 tane bezeyi tepsiye göre keserek döşüyorum. Son yufkayı da döşüyorum. En son tepsimizi düzeltelim. Ve dilediğiniz şekilde keskin bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Ben uzun şeritler halinde kesiyorum. Evet, fazla dengeli kesemedim. Siz daha düzgün kesebilirsiniz. 500 gram eritilmiş tereyağı, 2 su bardağı sıvı yağını erittim. Süzdüm. Üzerine bir miktarını ayırarak gezdiriyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarını düzeltiyorum ve her baklavaya mutlaka iki tarafından şöyle bükerek bombe hazırlıyorum. Ve tekrardan yağ gezdiriyorum ve fırına vermeye hazır. Önceden ısınmış 190 dereceli alt üst fırının alt rafını alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatarak pişirmeyi bırakıyorum. Kalan 4 bezeyi de tek tek açıyorum. Kalan yağdan her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Büktükten sonra oklavaya sararak kenarına ceviz sarıyorum, döküyorum. Evet, videodaki gibi hazırlayabilirsiniz. Burma baklava olarak hazırladım. Bir yufkadan 2 burma, daha sonra bükerek bülbül şekli verdim. Evet, 4 yufkam bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Küçük bir borcam alıyorum en son. Kalan yağı da üzerine gezdiriyorum. Evet, şerbeti için 2,5 su bardağı içme suyu ısıtalım. Sıcak suya 2 su bardağı toz şeker ekleyelim. Bir parça limon tuzu, şeker eriyene kadar karıştıralım. 25-30 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Evet, dereceyi kademeli olarak 170-160 olarak düşürdüm. En son bir saat sonra tepsi üzerinden aldım. Evet, toplamda şöyle 1,5 saat kadar baklavamı pişiriyorum. Gördüğünüz gibi her katı görünüyor, çıtır çıtır. İsterseniz bu şekilde kuru olarak saklayabilirsiniz. İsterseniz de hemen şerbetleyebilirsiniz. Evet, 30 dakika sonra kıvam aldı. Sıcak baklavanın üzerine gezdiriyorum şerbetimi. 1 saat sonra tamamen şerbetini çektikten sonra ikram edebilirsiniz. Evet, diğer baklavam için 5,5 su bardağı toz şekeri uygun bir kaba alıyorum.
6 su bardağı kaynar sıcak suyun içine ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bir parça limon tuzu atıyorum. Kaynamaya başlayınca dakika tutuyorum. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. En son bir parça tereyağı atalım. Daha parlak bir şerbetimiz olur. Evet, sıcak baklavaya sıcak şerbetimi gezdiriyorum. Şerbetimi 2-3 aşamada veriyorum. Aralarda şöyle 5 dakika dinlendirelim. Tamamen soğuduktan sonra ikrama hazırlayabilirsiniz. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Katları belirgin, şatır şatır, harika oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ertesi gün çok az kalan şerbeti aralarına gezdirebilirsiniz.